Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bebeğimizin saçlarını takacağız. Ondan önce sadece şu göz pınarlarında bir çekme yapacağım. Başka bir işlem yapmayacağım. Bu arada dudağımın üst kısmında yine bir sıra daha aynı alttaki gibi bir sıra daha üzerinden gittim. Biraz daha belirgin, kalın olsun istedim. Size zevkinize kalmış. İsterseniz yapın. Şimdi ten rengimi taktım. İçine düğüm attım. Boyundan giriyorum. Bir gözümün şu siyah kısmından ilk başlangıcına batıyorum. Şurası ilk başlangıç yeri. Göz pınarı. Hemen bir sıra alta çapraz şekilde girdim. Göz akım dibine. Evet, şimdi bir daha yapacağız. Tekrar aynı yerden girelim. Yaparken ikinci sefer iyice çekiyorum. Yine aynı dibine battım. Bir alt sıraya. Tekrar bir çekip ikinciyi çektim. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci gözümüze giriyoruz. Aynı yerden. Hemen bir alt sıraya battım. Yeniden bir daha tekrar. Hemen dibinden çıkıyorum. Başlangıç yerinden gözümün ve ikinci yaparken çekiyoruz iyice. İpiniz sağlam da olursa iyi olur. Hemen tekrar dibine bir sık iğne aşağıya inip yeniden bir son kez çekelim. Evet. Sadece gözlerimizin kenarından çektik. Yanlara gerek yok. Evet, şimdi ipimizi hemen şu kenara tutturacağım. Boyun kısmındaki iç katından aldım. Buraya şöyle düğüm atıyorum. Evet, buraya sabitledim. Evet, yüzümüzü şekillendirmiş olduk. Ve ifade bak daha farklı oldu, daha güzel oldu. Şimdi saçlarımızı yapabiliriz. Evet, saç ipi olarak Peria'nın Hairstar saç ipini kullanacağım. Siz de istediğiniz şekillerde farklı ipler kullanabilirsiniz. Hazır saç olabilir veya lif olabilir, lif ipi, patik ipi, nasıl elinizdeki imkanlara göre farklı ipler seçebilirsiniz. Ben bu ipimi deneyeceğim. Elimde olduğu için. Bu ip de öyle çok gerçek saç gibi görünen güzel bir ip. Evet, kahkülümüz için şöyle 6 santim boyunda bir karton kestim.
dolamak için. Şimdi bunu dolayacağız. Bir tane deneme için kesmiştim. Uzun geldi. Şöyle evet, saçlarımızı ipimizi takmadan önce şöyle bir saç kafatası öreceğiz. Saçlarımızı takmak için. Direkt böyle yaptığımız zaman hatta bir deneme yaptım. Şöyle tam ortadan bir taktım. Fakat arkası bu sefer görünüyor. Her yere takarsak çok yoğun bir saç oluyor. O yüzden de yani saçları ördüğümüz zaman iki yana kalın kalın olacak. Bunu azaltmak için bu sefer saç böyle kafatası ördüm. Saçımızı takacağız. Bazı yerlerine seyrek takacağız. Şimdi bunu yine sihirli halkayla başladım. Her zamanki gibi. Şöyle tığım da vardı. Tığımı daha büyüttüm. 6 ile başlayıp en son 10 tek bir arttır, 10 tek bir arttır yaptım. Aynı buradaki gibi kafa arttırışım aynı. Ve bundan sonra 2, 4, 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Zaten üstü yukarıya da yine sayılarını vereceğim. Toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra örmüşüm. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra böyle yerleştireceğiz ve saçlarımızı bunun çevresine ve şu orta kısma takacağız. Kahkülle yine şu ön kısma takacağız. Ve böylece arkadaki bu ten rengi de kapanmış olacak. Bu görüntü kapanmış olacak. Şunu içeriye saklayalım. Şimdi şöyle şu arttırma kısmımız şu üçgenli yerler var ya, 6'ya bölmüştük. Şöyle bunu tam ayarlayalım şöyle. Şöyle bir çizeceğim burayı. Sabunla bir çizelim. Evet, bu arada tığımı da buldum. Tığımı 3 ile ördüm. 2,5 numarayı da bulamadığım için bununla ördüm. Yani biraz daha böyle iri iri olsun diye, bol olsun diye. Şimdi şöyle peromuzu takalım. Başlangıç yerini arkaya verdim. Şöyle yerleştirdik. Şimdi bunun tam ortasını buluyoruz. Şöyle burun hizasından geliyorum. Tam ortadan çiziyorum. Arkayı da öyle devam ediyoruz. Bu şekilde mümkün oldukça düz yapalım. Şimdi buraya da iple gidelim. Oraya saç takacağız. Bu çok kalın. Evet, ipimizi sabitledik. Şöyle uçtan başlıyorum. Burayı sabun işaretli yerden sık iğne ile örüyoruz. Tek yapacağımız sabunu takip etmek.
Böyle bu şekilde örmüş oluyoruz. Buraya saçlarımızı takacağız. Evet, sıra sonuna kadar tam orta kısmında sık iğne ile düz bir geçiş yaptık. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi saçlarımızı takacağız. Bu ipi de yine içeriye de saklayalım. İç kısmı çekelim. Evet, şimdi saçlarımızı takalım. Önce bir kesme işlemi yapalım. Evet, şimdi saçlarımızı dolamak için şöyle 30 santim boyunda bir karton kestim. Ve kartonumuzu saçlarımızı kartonumuza dolayalım. Evet, bu şekilde dolayacağız. Daha fazla da yani dolanacak. Ben şu an göstermek bu kadar yaptım. Kesiyoruz ve başladığımız ucun olduğu yerden sadece bir tarafından kesiyoruz. Böyle ortadan tam katlayacağız. İki ucu tam böyle eşitleyelim. Ortadan katlayalım. Ve peromuza takalım. Şimdi şu ön kısmında kısa takacağız. Kısalarımızı hazırlamıştık. Oraya onları takacağız ve diğer tarafları da bu uzunları ve daha sonra ortaya takacağız. Şimdi önce şu uçtan takalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu videoyu ben saçları taktıktan sonra çektim. Tekrar çekiyorum. Ama bunu başa koyacağım. Size buradaki bir detayı anlatmak için videoda size böyle normal saç nasıl takılır aynı şekilde takmıştım. Normal iplerde taktığımız gibi. Fakat bu ipin dokusundan böyle bir dipler gevşek gevşek oldu. Bu şekilde çekmek istiyor. Her zaman da çekemeyiz. O yüzden size tavsiyem şu ortasına gerek yok da o kadar sanki. Çünkü öyle yaparsak kötü durur. Şimdi göstereceğim şeyi yaparsanız orta kısımda kötü durabilir. O yüzden şimdi işte buraları takarken bunlar nasıl iç kısmında görünmeyecek. Şu iç kısmı da böyle görünmeyecek. İç kısmı ikinci sıra yaparken falan. Şimdi şöyle şunu da şöyle yapalım. Işığımız da tam da şarjım bitmiş ve flaşı açamadım. Şimdi arkadaşlar şuradan mesela göstermek için böyle bir tane yapayım. Ya da şu arkaya bir açık tene göstereyim ki siyah tepe bakın şunlar hep boşaldı. Gevşedi yani bırakıyor. Bunu engellemek için şimdi şurada göstereyim açık yerde. Şimdi böyle battık kafatasımıza. Böyle normal kapatıyoruz ya. Bunun hafiften uzatıp içinden şöyle bir daha geçirin, kapatın. O zaman bu açılma yapmıyor. Garanti olsun diye. Tekrar gösterelim. Batıyoruz şöyle.
Şimdi normal içinden geçiriyoruz. Şimdi bunun tekrar hafiften uzatıp bunun içinden de bir daha geçirerek şu şekil bunu buraya sabitliyoruz. Şimdi ben sökeceğim diye fazla sıkmıyorum. Gördüğünüz gibi şunlar bakın boşaldı. Böyle yapmadığım için bıraktılar. Her zaman böyle de çekmek zor olur. Çünkü bir daha bırakacak sonra. Bunun en güzel yanı ikinci sırada yani böyle düğüm atmak. Bu şekilde yaparsanız güzel olur arkadaşlar. Bunu da önce size belirtmek istedim. Videonun şimdi kırpacağım, bunu başa koyacağım bu videoyu. Buradan devam edecek. Ortaya normal yapalım ki o düğümler kötü görünür. Bu da çift olduğu için çok açılma yapmadı. Yani sıkı birbirini tuttu ipler. Evet, şimdi saç birleştirmeye saçımızı yapmaya başlayabiliriz. Hadi bakalım, kolay gelsin. İki, 4, 6, 8 tane. Şuradan başlıyorum. Bir bakalım, 8 sık iğne bu tarafa gittim. Her birine tek tek takalım. Normal bebek saçlarını yaptığımız gibi ilmeğimize tığımızı geçirip ipimizin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Önce bir bakalım buraya yapalım bir. 8 burasıydı. 8 de bu tarafa doğru. 8, 8, 16 ilmeğimizi yapalım. Olmazsa tekrar ayarlarız. Önce bir deneme yapalım. Atlamadan tek tek her ilmeği tek ve bu şekilde takalım. Evet, perçemlerimi taktım arkadaşlar. Şimdi diğer kalan bütün çevremize kestiğimiz saçlarımızı takacağız. Şöyle elime aldım ve sırayla yine aynı şekilde tek tek takalım. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, saçlarımın arka kısmını da bitirdim. Bu şekilde tek tek taktım. Sıra geldi bu ortada yaptığımız sık iğneye. Bunun iki tarafı takacağız. Önce şuradan başlıyorum. Aradan giriyoruz sık iğnemize. Bu tarafa da yapıyorum. Burası bitince bir dahakine aynı yerden girip bu tarafa yapacağız. Şöyle biraz çekelim. Her bir sık iğneye yine tek takıyoruz.
Evet, sıranın bitimine kadar bu şekilde tek tek takalım. Bittikten sonra diğer tarafa da aynı takmaya devam edelim. Evet, saçımın bir tarafını bitirdim. Diğer tarafa geçtim. Şu ışığı da açalım. Ve aynı yere girerek bu tarafa yapıyoruz. Şurada benim şu şeyi rahatsız etti arkadaşlar. Şu orta kısmı sık iğne ile yapmıştık. Bu bakın böyle yaparken bir yukarıya doğru görüntüsü şey görünüyor, böyle ortada kabarık gözüküyor. Size tavsiyem burayı CC yapın. İlmek kaydırarak yapın. Sık iğne değil, CC ile, yani batıp ilmek kaydırarak. O zaman böyle düz olur. Şu an böyle kabarık duruyor. Benim de artık bu kadar yaptım, sökemem diye uğraşanım, bu kadar şey sökemeyiz. Bir daha yaparsam burayı CC yapacağım. Burayı da ihmal etmeyin. Zaten yaparken yukarıya yazacağım arkadaşlar. Şimdi aynı tekrar devam ediyoruz. Şöyle hemen sıradakine aynı yere batıyorum. Karşıya geçip sadece bu tarafa ipi yönünü bu tarafa veriyoruz. Şu şekilde. Hemen yanındakine şöyle sıkılaştıralım. Evet. Bu şekilde devam edelim. En son dikeceğiz saçlarımızı. Şu an böyle boşta. Bitirince dikeceğiz. Evet, saçlarımızın takma işlemini bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde. İsterseniz bir sıra daha iç kısımdan daha yapabilirsiniz. İpinizin inceliğine göre değişebilir. Şimdi saçımızı kafaya dikelim. Siyah koton iple dikeceğim. Farklı başka ipler de olabilir. İlla koton şart değil. Şimdi saçımı şöyle bir yerleştirdim. Bunu 10, 9, 8, şu 7 tek bir arttırın. Üzerine denk getirdim. Şimdi buraya bir tutturalım. Şu iğnelerle. Şimdi saçımızı şöyle bir yerini hazırlayalım. İsterseniz aslında bunu saçları takmadan önce de dikebilirdik. Şimdi ben ilk yaptığım için biraz acemilik oluyor. Şimdi bir yerden gireceğim. Şöyle boyundan giriyorum. Ve iğne ardıyla dikiyorum. Biraz geri gidip bir ileriden çıktım. Çok sık dikmeye gerek yok. Seyrek dikebiliriz. Altta kaldığı için görünmeyecektir.
Evet, gördüğünüz gibi saçlardan zor oluyor. O yüzden önce peruğu dikelim, daha sonra saçları takalım. Evet, bu şekilde bütün bir kafamızın çevresini dikelim. Evet, saçlarımızın dikimini de bitirdik. Şu kaküllerimizi de şimdi hepsini aynı boyda keselim. Evet, sonra iki yandan saçlarımızı öreceğiz ve daha sonra kafamızı dikeceğiz. Evet, saçlarımın şu üst kısmından içeriden bir sıra daha gittim arkadaşlar. Bazılarını seyrek taktım. Bir sıra boş bırakarak şu şekilde. Yani bu biraz ipinize bağlı. İpin kalınlığına. Kalın ip tercih ederseniz tek yapın. İnce ise daha sık yapın. Şimdi bir tane atladım, bir taktım. Şimdi saçlarımız bitti. Şimdi kafamı dikeceğim. Daha sonra öreceğiz ve elbiseye geçeceğiz. Şimdi gövdemizi, son dolgu işlemlerini yapalım. Boşluklarımızı dolduracağız. Şu boyunda biraz daha kaldı. Şimdi boynumuza bu demiştim size, bu çok biraz cansız diye. O yüzden ilaveten bir tane daha 2,5'luk elektrik teli takacağım. Evet, 2 karış boyunda telimi kestim. Uçlarını da kıvırıyorum. Şimdi ortadan katlayıp kafamıza takalım. Bu şekilde. İçeride yer açalım. Şu kadar girecek kadar bir parmağımızla yerini açalım. Bir de kafadan da yerleştirelim. Evet, gövdemdeki son boşlukları da doldurdum. Boyun kısmında aynı şekilde dolgumu yaptım. Şimdi dik olarak parmağımla yerinde açmıştım kafamın. Dik olarak yerleştiriyorum. Şimdi yine ipimizi ucu küt olan iğnemi taktım. Şöyle hemen karşısına gelen ilmekten geçiyorum. Yine bu tarafa hemen karşısına gelen ilmekten geçiyoruz. Tekrar karşıya hiç atlamadan sık bir şekilde dikelim. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde dikiyoruz. Hiç atlamadan karşısına gelen ilmeğe sırayla atalım.
Evet, boynumuzu da diktik arkadaşlar. Sıra geldi elbisemizi yapmaya. Ben biraz